Bugün size bir anı anlatayım istiyorum. 90'lı yılların ortaları. Hastayım. Yanlış anlaşılmasın. Bedensel bir hastalığım yok. Her tiyatro oyuncusunun en az 2 kere yakalandığı bir hastalık. Latince adını bilmiyorum ama bulsak Türkçe çevirisi benden önce bu tiyatro sanatını bilen yoktu. Allah sizi inandırsın, bir güneş gibi doğdum da en iyisini bilen biri geldi. Hastalığı gibi bir şey olur. Dedim ya, bu hastalığa en az 2 kere yakalanır her tiyatro oyuncusu adayı. Birincisi tiyatro okulu sınavlarını kazandığı zamandır. Öyle ya. Koskocaman bir jüri onun yeteneğini onamış. Adını tabela gibi ilan kağıdına yazmıştır. En büyük odur ve tiyatroyu daha iyi bilecek, daha yetenekli kimse yoktur. Ya listede 5-10 kişi daha varsa ne gam, kontenjan sorunu. Diğerleri de az çok pırıltı göstermiştir elbet. Hastalığın bu bölümü derslerde eli ayağı karışıp da sahnede ne yapacağını şaşırınca kendiliğinden geçer. Birkaç yıl sonra hastalığın tekrarladığını görürüz. Bu aşama genellikle okulun son sınıfına gelindiği ya da henüz mezun olunduğu döneme denk gelir. Öyle ya, babalar gibi 4 yıl okumuş, konservatuvarı bitirmiş. Her şeyi en iyi o bilmektedir. Fırsatını bulursa meslek, sanat kurtulacak, göklerdeki yerini alacaktır. Bu aşama biraz daha uzun sürebilir, bazılarında geçmediği de gözlemlenmiştir. Genellikle sağlam bir şok şifa etkisi yapar. İşte benim de okulu yeni bitirmiş, hastalığın yinelediği 2. evreyi yaşayan bir oyuncu olduğum zamanlar. Hele ki piyasanın kalbi İstanbul'a yerleşmişim. Doğal olarak sahnedeyim. Bu yetenek ve bilgiyle aksi düşünülebilir mi? Oynuyorum. Bir boşlukta Ankara'ya geldim. Gelmişken de bir oyun seyredeyim dedim. Ailemin bir ferdi gibi sevdiğim, okuldan ablam Eylül Aktürk'ün de kadroda olduğu bir oyunu seçtim. Allah'ım, sahnede felaket bir oyun vardı. Hele oyuncular, kötü bir metin, zayıf ve arkaik bir reji altında acı çekerek oynuyorlardı. Böyle tiyatro mu olurdu? Zaten metnin seçilmesi de, yönetmenin gelişi de siyasal dinamiklerden kaynaklıydı falan filan filan. Oyuna davetiyeyle gittiğim için en ön sırada, ortalarda bir koltukta izliyordum. Oyun boyu yüzümde küstah ve alaycı bir ifade, içimden yukarıdaki eleştirileri geçiriyordum. Derken sahneye biri geldi. Ufacık tefecik bir kadın. Oğluna baskı yapıp gelinine zulmeden bir kaynana. Dostlar, o ne öyle? Böyle oyunculuk mu olur? Kötü. Böyle düşünerek, hafiften de dalgamı geçerek oyunu izliyordum. Bir sahne başladı. Kaynana ayaklarının yere değmediği bir şeyin üzerinde oturuyor. Benliğim beni yanıltmıyorsa bir yandan böyle iğrenç bir şekilde çekirdek çitliyor. Bir yandan da gelinine laf sokmaya devam ediyor. İzlerken içimin öfkeyle dolduğunu, sağ kolumun o kaynanaya tokat atmak ister gibi tepkisel olarak hareketlendiğini hissettim. İşte o an benim tedavim için gereken şok anıymış. Şaşkınlık içinde kendime o anı nasıl kaptırdığımı düşündüm. Ya sonuçta kötü bir oyunda kötü bir oyuncu değil miydi? Dedim ki kendi kendime, efendi ol arkadaş. Karşında harika bir oyuncu var. Sen de az önce düşündüklerine bakılırsa henüz hiçbir şey değilsin. İyi bir oyuncuyu fark edemeyecek kadar toysun. Ya bugünden bakınca evet, belki kötü bir metindi. Belki arkaik bir rejiydi. Belki sadece siyasal kaygılarla repertuara alınmış bir oyundu ama iyi oyuncuların işlerine duydukları sevgiyle kötü bir oyunda bile ortaya çıkabileceklerinin bir dersiydi.
Oyuncunun her şartta sahnede ayakta kalmak için bir şeyler yapabileceğinin bir göstergesiydi. Dahası bana bir anlık tepkiyle kendime dışarıdan bakmayı öğreten bir dersti. Bana şifa olan, aklımı başıma getiren o muhteşem oyuncu Değer ablaydı. Değer İmsel. Benim hep hayranlıkla andığım, o oyunun öncesinde ve sonrasında birkaç kez karşılaştığımız, belki bir iki selamlaştığımız, bu kadar zaman sonra adım söylense, sokakta görse anımsar mı bilmediğim meslek büyüğüm. Bundan sonra da bilemeyeceğim. Çünkü 4 Mart 2017'de sonsuzluğa yürüdü. Ben bu anıyı hepinizle paylaşarak gecikmiş bir borcu ödeyebilirim belki diye burada anlatıyorum. Kimi yakınlarıma hararetle, kimi öğrencilerime ibretle anlattığım bu dersi, keşke karşılaşma şansımız olsa, yüzüne karşı anlatabilseydim. Yüzüne karşı, sağ ol Değer abla, çok hocanın veremeyeceği dersi bana bir sahneyle verdin. Çok şey öğrettin usta, diyebilseydim. Gidişin çok erken oldu Değer abla. Böyle anlarda bir kayıpla birlikte bencilce sahne paylaşamadığıma yanarım. Sen bana bilmeden ışık tuttun. Sonsuz yolunda seni de takip ışıkları hiç yalnız bırakmayacak. Hep odaklarında olacaksın biliyorum. Bir çift sözüm var.